Batı dünyasının Samson adıyla tanıdığı bu adamın gerçek adı Şemun'du. Ama onun hikayesi kendisi doğmadan çok önce bir kadının yıllarca sessizce taşıdığı bir yokluk duygusuyla başlıyor. İsrailoğullarından Manoah adında bir adamın karısı vardı ve yıllar geçtikçe büyüyen, hiç dile getirilmeyen bir acıyı içinde saklıyordu. Çocuğu olmuyordu. O dönemde bu yalnızca kişisel bir hüzün değildi. Toplumun gözünde bir eksiklik, neredeyse görünmez bir lanet gibi taşınırdı. Kadın, komşularının bakışlarını, akrabalarının sorularını her gün yeniden yaşıyor, her doğum haberinde biraz daha küçülüyor ama hiçbir şey söylemeden bekliyordu. Belki de artık ummayı bile bırakmıştı. Bu, senelerdir sessizce taşınan, hiç kapanmayan bir yaradır. Aynı zamanda dışarıda çok daha büyük ve çok daha somut bir karanlık çöreklenmişti. Filistiler, o çağın en acımasız ve en teknolojik topluluklarından biriydi. Demiri işleyebiliyor, bu sayede İsrailoğullarının asla yetişemeyeceği kadar güçlü silahlar, güçlü ordular kurabiliyorlardı. İsrailoğulları ise yıllardır, neredeyse bir kuşak boyunca bu baskının altında eziliyordu. Köyler, Filisti vergi tahsildarlarının gölgesinde yaşıyor, gençler kendi topraklarında silah taşımaktan bile men ediliyordu, demirci ocakları bile denetim altındaydı, çünkü bir mızrak ucu bile tehdit sayılıyordu. Halk, geceleri kapılarını sıkı sıkı kapatıyor, tarlasını ekerken bile sırtını dönmekten çekiniyordu. Ne zaman geleceğini kimsenin bilmediği bir kurtarıcıyı, neredeyse umudunu yitirmiş bir sabırla bekliyordu. İşte Şemun, tam bu ikili çaresizliğin ortasına doğacaktı. Bir yanda yıllarca çocuksuz kalmış bir ailenin en son umudu, diğer yanda adını bile koyamadığı bir halkın, farkında olmadan beklediği kurtuluşu olarak. İki farklı boşluk, aynı anda, aynı çocukla doldurulacaktı. Ve bir gün, alışılmadık bir şey oldu. Manoah'ın karısı yine yalnızdı. Belki de tarlada ya da evinin önünde, günün sıradan işleriyle uğraşırken, aniden karşısında bir varlık belirdi. Bu bir melekti. Sıradan bir haberci değil, kaderin kendisi sessizce bir kadının önüne çıkıp konuşuyordu. Melek ona, yakında bir oğlu olacağını söyledi. Ama hemen ardından, bu çocuğun sıradan biri olmayacağını da ekledi, sanki müjdeyle birlikte bir uyarı da veriyordu. Doğacak çocuğun saçları hiç kesilmeyecek, şarap ve sarhoş edici hiçbir şey içmeyecek, ölülere dokunmayacaktı. Hatta kadının kendisi bile, çocuk daha karnındayken bu kurallara uymalıydı. Çünkü bu çocuk, daha rahme düşmeden, Allah'a adanmış, özel bir görev için işaretlenmişti. Bu, bir çocuğun doğum haberinden çok daha fazlasıydı. Bir yazgının ilanıydı ve aynı zamanda geri dönüşü olmayan bir sözleşmenin başlangıcıydı. Kadın, yıllarca beklediği o mucizeyi duyduğunda, aynı anda hem yüreğini dolduran bir sevinç, hem de anlayamadığı, tarif edemediği bir ağırlık hissetti. Çünkü bu çocuk artık yalnızca onun değildi. Sanki dünyaya gelmeden önce çoktan başka birine, çok daha büyük bir amaca ödünç verilmişti. Kadın bu haberi kocasına anlattığında, Manoah'ın içine önce bir şaşkınlık, sonra da derin bir endişe düştü. Kendisi de aynı melekle konuşmak, gelecek çocuğun nasıl büyütülmesi gerektiğini bizzat öğrenmek istedi. Sanki bu kadar büyük bir sorumluluğu tek başına, ikinci elden bir haberle taşıyamayacağını hissetmişti. İçindeki bu tedirginlik onu diz çöküp dua etmeye itti. Dua etti ve melek gerçekten bir kez daha, bu sefer ikisinin de yanına geldi. Manoah, meleğin adını sordu. Çünkü belki de bu ismi bilerek üzerindeki belirsizliği azaltabileceğini düşünmüştü. Ama melek yalnızca adım harikadır dedi ve bir kurban sunulduğu anda alevlerin içinde kayboldu. Bu sahne çifti derin bir korku ve hayranlıkla sarstı. Doğacak çocuk gerçekten sıradan biri olmayacaktı ve bu aynı zamanda taşınması gereken bir yükün de habercisiydi. Bir daha asla eskisi gibi rahat uyuyamayacaklardı. Yıllar sonra bu ilahi göreve karşı ilk gerçek direniş bizzat Şem'un'un kendisinden geldi.
genç bir adam olduğunda Filistilerin topraklarına, Timna'ya gitti ve orada bir kadın gördü, ona derin bir ilgi duydu. Kalbi, üzerine yüklenen o kutsal yazgıyı bir anda unutturacak kadar hızlı çarpmıştı. Ailesine döndüğünde, onunla evlenmek istediğini söylediğinde, evin içinde bir fırtına koptu. Ailesi şiddetle karşı çıktı. Kendi kavminin, kendi soyunun içinden bir kadın bulunamıyor mu diye sordular, endişeyle, neredeyse yalvararak. Bu yalnızca bir evlilik meselesi değildi. Bir tarafta ilahi bir çağrı ve adanmışlık, diğer tarafta ise Şemun'un kendi arzusu, kendi iradesi vardı. Ve bu iki güç, ailenin küçük evinde ilk kez açıkça çarpışıyordu. Ama Şemun kararlıydı. "Bana onu alın, çünkü o gözümde güzeldir," dedi, ailesinin bütün itirazlarına, bütün yalvarışlarına rağmen. Ailesi bilmiyordu ki, bu ısrarın arkasında kimsenin henüz göremediği çok daha büyük bir amaç gizliydi. Şemun'un kendi zaafı, bir gün onu kaderine taşıyacak yolun ilk taşı olacaktı. Şemun'un hikayesinde elini tutup adım adım yol gösteren bir akıl hocası yoktu. Onun yerine rehberliği ilahi bir kaynak üstlendi. Doğumundan önce gelen melek ve büyüdükçe üzerine inen o esrarengiz kudret hali. Rivayete göre gençliğinin bir döneminde Allah'ın ruhu onun üzerine gelmeye başladı. Bazen ansızın, bazen bir fırtına gibi içine dolan bir güç olarak tarif edilirdi bu. Bir anda bedeninde bir şeylerin değiştiğini, damarlarında farklı bir kan dolaştığını hissederdi. Ailesi, oğullarının bu farklılığını hem bir gurur hem de bir endişe kaynağı olarak yaşadı. Çünkü böylesine büyük bir gücü taşımak, aynı zamanda büyük yanlışlar yapma riskini de içinde barındırıyordu. Ve onlar bu riski her gün çocuklarını izlerken hissediyorlardı. Bu, geleneksel anlamda bir mentor değildi. Sesi duyulmayan, yalnızca hissedilen, sorulduğunda cevap vermeyen bir rehberlikti. Ve tam da bu yüzden Şemun'un yolculuğu bu kadar yalnızdı. Gücünün kaynağını biliyordu. Ama onu ne zaman, nasıl, ne için kullanması gerektiğini kimse ona öğretmemişti. Bu bilgeliği her seferinde kendi hatalarıyla, kendi düşüşleriyle öğrenmek zorunda kalacaktı. Timna'ya doğru yola çıktığı bir yolculukta, hikayenin en bilinen sahnelerinden biri yaşandı. Bağlar arasında yürürken, birdenbire kükreyerek üzerine atılan genç bir aslanla karşılaştı. Sıradan bir insan için bu, kaçınılmaz bir ölüm demekti. Kaçacak yer yoktu. Elinde bir silah bile yoktu. Ama tam o an, Şemun'un üzerine o kudret hali geldi ve elinde hiçbir şey olmadan, yalnızca çıplak elleriyle hayvanı etkisiz hale getirdi, sanki bir keçi yavrusunu ikiye ayırır gibi kolayca, neredeyse hiç çaba göstermeden. Bunu kimseye anlatmadı, ne annesine, ne babasına. Sanki bu, yalnızca kendisiyle Rabbi arasında kalması gereken bir sırdı, paylaşıldığında büyüsünü yitirecek bir an. Bu, Şemun için dönüşü olmayan eşiğin geçildiği andı. Düşman topraklarına adım atmış, gücünün gerçek boyutunu hem kendine hem de kadere ilk kez tek başına tanık olmadan göstermişti. Artık sıradan dünyaya geri dönüş yoktu. Önünde yalnızca bu gücün onu nereye sürükleyeceği vardı. Bir genç adam olarak girdiği bu yol, onu bir daha asla bıraktığı yere geri götürmeyecekti. Bir süre sonra aynı yoldan geçerken öldürdüğü aslanın leşinin içinde bir arı kovanı ve bal birikmiş olduğunu gördü. O bölgenin sıcak, kuru ikliminde zaman zaman rastlanan bir durumdu bu, hayvan iskeletinin içi kurumuş, arılar için bir barınak haline gelmişti. Bundan aldı, yerken yürüdü, ailesine de bir kısmını götürdü. Ama yine nereden aldığını söylemedi. Bu küçük, sessiz an, çok daha büyük bir olayın kapısını aralayacaktı. Düğün ziyafetinde 7 gün süren geleneğe uygun olarak 30 Filistili genç arkadaşa bir bilmece sordu. Yiyenden yiyecek çıktı, güçlüden tatlılık çıktı. Bahis büyüktü. 30 keten elbise, 30 değişik kıyafet. Günler geçtikçe gençler bilmeceyi çözemedi. Her akşam bir araya gelip eski deyimleri,
Bilinen hikayeleri gözden geçirdiler ama hiçbiri işe yaramadı. Çaresizlik içinde Şemun'un yeni eşine gittiler, onu ve babasının evini yakmakla tehdit ettiler. Kadın günlerce ağlayarak onu sıkıştırdı. "Sen beni sevmiyorsun," diyerek her gün, her saat. Şemun önce direndi. "Bunu anneme babama bile söylemedim," dedi. Ama 7 günün sonunda kadının gözyaşlarına dayanamayıp cevabı söyledi. Kadın bu sırrı hemen gençlere aktardı ve düğününün daha ilk haftasında güvenin ne kadar kırılgan olabileceğini acı bir şekilde öğrendi. Bu, gelecekte yaşayacağı çok daha büyük bir ihanetin küçük, erken bir provası gibiydi. Öfkeyle Aşkelon'a gitti, 30 adamı etkisiz hale getirdi, bahsi ödedi ama içindeki öfke dinmedi ve karısını geride bırakarak babasının evine döndü. Bu ayrılık sırasında karısı, Şemun'un en yakın dostu sanılan, aslında hiç güvenilmeyen bir Filisti'ye verildi. Sanki artık dönmeyecekmiş gibi düşünülmüştü. Şemun, öfkesi yatışınca, elinde barışma niyetiyle bir oğlakla geri döndüğünde, kapıda karşılandı ve içeri alınmadı. Karısı artık başkasınındı. Hatta babası daha genç kız kardeşini teklif etti, sanki bu bir telafi olabilirmiş gibi. Bu, yalnızca kişisel bir hayal kırıklığı değil, halkının önünde yaşanan bir aşağılanmaydı. Bu andan sonra, öfkesi geri dönülemez bir eşiği aştı. 300 tilkiyi, başlı başına inanılmaz bir çaba. Çünkü tilkiler, doğası gereği yakalanması en zor hayvanlardan biridir. Kuyruklarından ikişer ikişer bağladı, aralarına yanan meşaleler yerleştirdi ve Filistilerin henüz hasat edilmemiş tarlalarına saldı. Tilkiler panik içinde koşuşturdukça ateş bir tarladan diğerine sıçradı. Gökyüzü gündüz vakti bile duman bulutlarıyla karardı. 1 yıllık geçim kaynağı bir gecede kül oldu. Filistiler bu yıkımın öcünü gerçek suçluya değil, en kolay ulaşabilecekleri kişilere yönelterek aldılar. Şemun'un eski karısını ve babasını evleriyle birlikte yaktılar. Bu haberi alan Şemun, "Böyle yaptıysanız ben de sizden öcümü alana kadar durmayacağım," dedi ve artık geri dönüşü olmayan bir intikam yoluna girdi, büyük bir saldırı başlattı, sonra Etam kayalığına çekilerek soluklandı. En acısı ise kendi halkının tepkisiydi. Filistiler büyük bir orduyla Yahuda topraklarına yürüdüğünde kendi halkı onu korumak yerine teslim etmeye hazırdı. Filistilerin "Bizim üzerimizde hükümdar olduğunu bilmiyor musun? Sen bize bunu neden yaptın?" dediler. 3000 kişilik bir heyetle onu bulmaya geldiler. Bir kurtarıcının kendi halkı tarafından bir yük gibi görüldüğü bu an, Şemun'un yalnızlığının en çıplak haliydi. Yine de öfkelenmedi, anlayışla karşıladı ve teslim olmayı kabul etti. Yalnızca kendisine zarar verilmeyeceğine dair söz aldı, 2 yeni iple bağlanarak Lehi'ye götürüldü. Filistiler onu ele geçirdiğini sanıp sevinç çığlıkları attığı anda üzerine yeniden o kudret hali indi. Kollarını bağlayan ipler ateşte yanmış keten iplikler gibi çözülüp düştü. Yakınında duran bir eşeğin çene kemiğini eline aldı ve bununla 1000 kişilik bir grubu tek başına etkisiz hale getirdi. Meydan dağılmış silahlar, düşmüş cesetler ve tozla doluydu, ayakta kalan tek kişi oydu. Zaferin ardından, susuzluktan bitkin bir halde, boğazı yanarak, dizleri titreyerek Rabbine seslendi. "Bu büyük kurtuluşu kulunun eliyle verdin, şimdi susuzluktan mı öleyim?" Rivayete göre bir çukurdan su fışkırdı ve gücü kendine geri geldi. Bu yıllar boyunca İsrailoğulları arasında 20 yıl bir hakim olarak yaşadı. Saygı gördü ama hiçbir zaman gerçek bir müttefiki olmadı. Gücü onu hep bir adım öne, yalnızlığa doğru itti. Bir gün Şemun, Filistilerin en güçlü şehirlerinden biri olan Gazze'ye gitti. Kalın surlarla çevrili, ağır kapılarla korunan bu şehre gitmesi, düşman topraklarının tam ortasına adeta kendi eliyle adım atması demekti. Şehir halkı onun geldiğini öğrendiğinde, geceyi kapıların yanında sessizce, sabırla bekleyerek geçirdi. Planları basitti
Sabah olduğunda onu yakalayıp öldüreceklerdi. Ama Şemun gece yarısı kalktı, kapının iki kanadını da direkleriyle, sürgüsüyle birlikte yerinden söktü ve omuzlarında şehirden uzakta bir tepeye kadar taşıdı. Bu yalnızca bir güç gösterisi değildi. Onu hiçbir duvarın, hiçbir kapının durduramayacağının açık bir ilanıydı. Sabah nöbetçiler kapının yerinde olmadığını fark ettiğinde şehirde büyük bir şaşkınlık ve korku yayıldı. Ama bu zaferin hemen ardından hikayenin gerçek dönüm noktası başladı. Şemun'un hayatına yeni bir kadın girdi. Sorek Vadisi'nde yaşayan Delila. Ve bu sefer önceki ilişkilerinden farklı bir şey vardı. Şemun ona hiç göstermediği bir bağlılıkla neredeyse savunmasızca yaklaştı. Sanki yıllardır biriktirdiği yalnızlığı bir anda bırakmak istercesine. Tam da bu yüzden Filisti beyleri onu bir fırsat olarak gördüler ve Delila'ya inanılmaz büyüklükte bir servet teklif ettiler. Her biri 1100 gümüş parça, kadının hayatını kökten değiştirebilecek bir miktar. Şemun'un gücünün sırrını öğrenip söylerse. Delila'nın soruları başladığında Şemun onu 3 kez yanılttı. Belki niyetini test etmek için, belki de içindeki güveni yavaş yavaş, adım adım yoklamak için. Henüz kurumamış 7 taze kirişle bağlanırsa gücünü kaybedeceğini söyledi. Delila bunu denedi. Gizli adamlar odada beklerken Filistiler üzerine geliyor diye bağırdı. Ama kirişler ateşe yaklaşan keten ipliği gibi koptu. Sonra hiç kullanılmamış yeni iplerle, sonra da saçlarının 7 örgüsünü bir dokuma tezgahıyla örerek hiçbiri işe yaramadı. Şemun her seferinde kolayca kurtuldu, tezgahın çubuğunu bile söküp attı. Ama Delila'nın ısrarı azalmadı. Tam tersine her gün biraz daha ağırlaştı, biraz daha keskinleşti. Kalbin bende değilken nasıl seni seviyorum diyebilirsin? 3 kere benimle alay ettin. Bu sözleri sabah akşam demeden gün be gün tekrarladı. Şemun dışarıdan hala güçlü görünse de içeride her gün biraz daha yıpranıyordu. Canı ölümüne kadar sıkılmıştı bu baskı karşısında. Bu gücünün asıl sınandığı, kaslarının değil ruhunun test edildiği en tehlikeli gerilim anıydı. Ve o bilmiyordu ki her geçen gün kendi sonunu hazırlayan cümlelere biraz daha yaklaşıyordu. Sonunda günlerce süren bu baskıya artık dayanamadı. Her gün aynı sözler, aynı bakışlar, aynı gözyaşları, içindeki bu yükü artık taşıyamaz hale gelmişti. Sesi, belki yorgunluktan, belki bir teslimiyet duygusuyla titreyerek gerçeği söyledi. Başımdan hiç ustura geçmedi. Çünkü ben doğduğumdan beri Allah'a adanmış bir nezirim. Eğer saçlarım kesilirse gücüm benden ayrılır ve sıradan bir insan gibi zayıf düşerim. Delila bu sözlerin bu sefer gerçek olduğunu anında anladı. Çünkü ses tonu öncekilerden bambaşkaydı. Savunmasız, çıplak bir itirafın sesiydi. Hemen Filisti beylerine haber gönderdi. Bu sefer gelin, çünkü bana bütün kalbini açtı. O gece Şemun onun kucağında uykuya daldı. Günlerin yorgunluğu ve verdiği itirafın getirdiği tuhaf bir rahatlamayla belki de sanki uzun bir savaşı sonunda kaybetmiş ve buna içten içe razı olmuş gibi. Delila önceden çağırdığı bir adama Şemun'un 7 saç örgüsünü dikkatle tek tek kestirdi. Saçları kesildiğinde o eşsiz güç sanki hiç var olmamış gibi sessizce, hiçbir belirti vermeden bedeninden çekildi. Şemun, Filistiler üzerine geliyor diye bağırdığında her zamanki gibi silkinip kurtulacağını sandı, önceki gibi kurtulacağım diye düşündü. Ama bu sefer kalktığında bedeninde o eski kudretten eser yoktu. Bir sıradan insandan farksızdı ve bunu fark etmesi bile birkaç saniye sürdü. Belki de hayatının en dehşetli birkaç saniyesiydi bu. Filistiler onu kolayca yakaladılar. Önce gözlerini kör ettiler. Yalnızca etkisiz hale getirmek için değil, tamamen aşağılamak için. O dönemin en acımasız ceza yöntemlerinden biriydi bu. Sonra Gazze'ye götürüp tunçtan zincirlerle bağladılar. Bir zamanlar
tek başına 1000 kişiyi etkisiz hale getiren, şehir kapılarını omuzlarında taşıyan bu adama, bir değirmende hayvanların yaptığı işi, buğday öğütme işini yaptırmaya başladılar. Gözleri kapalı bir karanlıkta, gücü elinden alınmış, bir zamanlar düşman bildiği insanların kölesi olmuştu. Bu, Şemun'un hayatının en ağır, en acı dönemiydi. Belki de o karanlık günlerde, geçmişte yaptığı seçimleri, Timnalı kadını, Delila'yı, kendi öfkesini ve zaaflarını yeniden ve yeniden düşündü, her dönen değirmen taşında bir muhasebe daha yaptı. Ama Filistiler fark etmemişti. Saçları, karanlıkta, sessizce, yavaş yavaş yeniden uzamaya başlamıştı. Küçük ama son derece anlamlı bir detaydı bu. Verilen ceza, aynı zamanda geri dönüşün de tohumunu içinde taşıyordu. Sanki umut, en karanlık yerde bile kendine bir kök bulmuştu. Filisti beyleri, ele geçirdikleri bu düşmanı kutlamak için büyük bir tören düzenlemeye karar verdiler. Tanrıları, Dagon'a bir kurban sunacak, Tanrımız düşmanımız, Şemun'u elimize verdi diyerek zaferlerini kutlayacaklardı. Halk, uzun yıllar süren korku ve tedirginliğin ardından artık rahat bir nefes alabileceklerini düşünüyordu. Törenin en gösterişli anı için Şemun'un değirmenhaneden çıkarılıp mabede getirilmesini, halkın önünde onunla eğlenilmesini istediler. Bilmeden onu kendi sonlarını hazırlayacakları yere taşıyorlardı. Mabet, Filistilerin en önemli tapınaklarından biriydi ve o gün binlerce insanla dolmuştu. Şehrin ileri gelenleri, halk, kadın erkek, herkes oradaydı, hatta mabedin çatısında bile 3000'e yakın kişi toplanmıştı, aşağıyı seyretmek için. Mabedin çatısı, devasa 2 sütun tarafından taşınıyordu. Bütün yapının ağırlığını üzerinde tutan, adeta binanın omurgası olan 2 taş direk. Şemun halkın önüne çıkarıldığında ona eziyet edildi, alay konusu yapıldı. Çocuklar bile onunla dalga geçmeye cesaret etti. Bir zamanlar korkulan bu adam, şimdi kör gözleriyle herkesin önünde küçük düşürülüyordu. Ama Şemun, yanındaki genç hizmetkara sessizce, sakin bir sesle bir istekte bulundu. "Beni mabedi taşıyan sütunlara yaklaştır. Onlara dayanmak, yorgunluğumu almak istiyorum." Genç hizmetkar, karşısında zayıf, kör, güçsüz bir adam gördüğü için bunda bir tuzak sezmedi. Onu isteği doğrultusunda 2 büyük sütunun arasına götürdü. Şemun, ellerini bu 2 sütuna yerleştirdi, parmaklarını taşın soğuk yüzeyine bastırdı. Dışarıdan bakıldığında yorgun, teslim olmuş bir adam gibi görünüyordu ama içinde çoktan son kararını vermişti. O an, içinde uzun zamandır bastırdığı bir dua yükseldi. "Ey Rabbim, beni hatırla. Bana bir kez daha güç ver ki gözlerimin intikamını alabileyim." Bu dua sadece bir intikam isteği değildi. Uzun bir esaret, ihanet ve acı dolu bir hayatın sonunda hala Rabbine bağlı kalabilen bir insanın son ve en samimi çağrısıydı. Belki de hayatındaki en gerçek anıydı. Şemun, bütün gücüyle 2 sütuna asıldı. Sağ eliyle bir sütunu, sol eliyle diğerini kavradı ve haykırdı. "Ölmem, Filistilerle birlikte olsun." Bütün gücüyle sütunları itti. Kollarındaki damarlar şişti, ayakları taşın tabanına sıkıca bastı. O an, mabedin devasa çatısı gürültülü bir çöküşle içeri çöktü. Taşlar, kirişler, her şey bir anda üzerlerine yıkıldı. Toz bulutu bütün mabedi kapladı. Çığlıklar, kırılma sesleri, çökme gürültüsü birbirine karıştı. İçeride bulunan binlerce insan, Filisti beyleri de dahil olmak üzere bu yıkımın altında kaldı. Şemun da bu çöküşte hayatını kaybetti. Ama rivayete göre o gün öldürdüğü insan sayısı hayatı boyunca öldürdüklerinden çok daha fazlaydı. Tek bir anda bütün hayatı boyunca yaptığından daha büyük bir darbe indirmişti düşmanına. Bu son sahne, Şemun'un hikayesinin belki de en çarpıcı, en düşündürücü anıdır. Bir insan, gücünün zirvesindeyken bile yalnızlaşabilir, ihanete uğrayabilir, düşebilir. Ama aynı insan, en zayıf, en çaresiz anında bile içindeki o son kıvılcımla
tarihe geçecek bir şey yapabilir. Kör gözleri artık ona dünyayı göstermiyordu. Ama içindeki o son duayı, o son azmi hiçbir şey söndürememişti. Şem'un'un hikayesi bittiğinde geriye sadece bir yıkıntı ve bir efsane kaldı. Kardeşleri ve babasının ev halkı haberi aldıklarında hemen yola çıktılar. Enkazın arasından, taşların ve kirişlerin altından cesedini çıkardılar ve babası Manoah'ın mezarının yanına Sora ile Eştaol arasında doğduğu topraklara defnettiler. 20 yıl boyunca İsrailoğullarına hakimlik yapmış bu adam artık aralarında değildi. Ama bıraktığı iz yüzyıllar boyunca anlatıla anlatıla bitmeyecekti. Köylerde, çadırlarda, ateş başlarında onun hikayesi kuşaktan kuşağa aktarılacaktı. Şem'un'un hayatına baktığımızda aslında çok katmanlı bir hikayeyle karşılaşırız. Bir yanda doğduğu andan itibaren özel bir güçle donatılmış, halkının kurtuluşu için seçilmiş bir insan var. Diğer yanda ise bu gücün getirdiği sorumluluğu her zaman doğru taşıyamayan, kişisel arzularına yenik düşen, güveni kolayca kırılan bir insan var. Onun hikayesi bize gücün tek başına yeterli olmadığını, asıl önemli olanın o gücü nasıl ve ne için kullandığımız olduğunu gösteriyor. Bir insan ne kadar büyük bir yeteneğe sahip olursa olsun, eğer bu yeteneği doğru bir karakterle, doğru bir bilinçle taşımıyorsa, sonunda o güç kendisine karşı da bir tuzak haline gelebilir. Delila'ya olan güveni, onun en büyük sırrını paylaşmasına sebep oldu. Bu, sadece bir saç kesme olayı değildi. Bu, bir insanın kendisine emanet edilen bir gücü, yanlış bir ilişki uğruna nasıl kaybedebileceğinin çarpıcı bir örneğiydi. Gücün kaynağı olan saçlar kesildiğinde, aslında kesilen şey sadece saç değildi. Kesilen şey, bir adağın, bir sözün, bir bağlılığın simgesiydi. Şem'un defalarca uyarılmıştı aslında. 3 kere denenmiş, 3 kere tehlikeyi az farklı atlatmıştı. Ama her seferinde tehlikenin ne kadar yakınında olduğunu göz ardı etti, belki de kendi gücüne fazla güvendi, belki de sevdiği kadına karşı gösterdiği zaafı bir zayıflık olarak görmek istemedi. Ama hikayenin en dokunaklı yanı belki de sonunda yaşananlardır. Şem'un, gözleri kör, gücü elinden alınmış, en zayıf halindeyken bile Rabbine yönelmeyi başardı. Karanlıkta, değirmen taşının başında geçirdiği o uzun günler, belki de onun hayatındaki en derin muhasebe dönemiydi. Bu bize şunu öğretiyor: bir insan ne kadar düşerse düşsün, ne kadar hata yaparsa yapsın, geri dönüş kapısı her zaman aralık kalır. Önemli olan o kapıyı çalmaktan vazgeçmemektir. En karanlık anda bile. Şem'un'un mabedin sütunlarına sarılıp bütün gücüyle onları yıktığı an sadece fiziksel bir güç gösterisi değildi. Bu, bir insanın hayatının en karanlık noktasında bile kendisine verilen amacı tamamlamak için son bir hamle yapabileceğinin göstergesiydi. Ölümüyle bile hayatı boyunca yapamadığı bir şeyi başardı. Düşmanına karşı en büyük darbeyi vurdu. Tek bir anda bütün mabedi, içindeki bütün ileri gelenleriyle birlikte yerle bir etti. Bugün Şem'un'un hikayesi farklı toplumlarda, farklı dini ve kültürel bağlamlarda anlatılmaya devam ediyor. Kimi zaman bir kahraman, kimi zaman bir trajedi figürü, kimi zaman da insan zaafının en açık örneği olarak hatırlanıyor. Sanat eserlerine, heykellere, tablolara, sonraki yüzyılların hikayelerine ilham kaynağı oldu bu anlatım. Ama üzerinde herkesin hemfikir olduğu bir şey var. Bu, gücün, ihanetin, tövbenin ve fedakarlığın iç içe geçtiği, insanlık tarihinin en unutulmaz hikayelerinden biri. Belki de bu hikayeden çıkarabileceğimiz en büyük ders şudur: bize verilen her güç, her yetenek, her nimet aslında bir emanettir. Bu emaneti nasıl koruduğumuz, kimlere güvendiğimiz ve onu ne uğruna harcadığımız sonunda bizim kim olduğumuzu belirler. Şem'un, gücünün zirvesinde bile kırılgan olabileceğini ama en kırılgan anında bile büyük bir şey başarabileceğini gösterdi bize.
Belki de hayatın kendisi de tam olarak budur. Elimizdeki gücü ne için, kime karşı ve hangi niyetle kullandığımızın hesabı.